Evet arkadaşlar, evet ben Ozan Kurzbay, hepiniz hoş geldiniz. Mayday diyorum ve bugüne başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle söyleyeyim, bol bol like ve bol bol yorum rica edeceğim ve kendi haritasına baktırmak isteyenler kurtbay76@gmail.com üstünden mail atıp bana ulaşabilirler. Şimdi açalım Solar Fire algoritmamızı. Bugün ayın 2'si 2/4/2026. Ben Podgorisa'dan merkez alıyorum orayı. Şimdi ay Terazi burcunda 19 derecede. 2 Nisan 2026. Yarın hop ay Akrep burcunda. Şimdi önce bir aradaki farka bakmak gerekiyor. Burada sıfırlanma ve artık yeni gerçekliklerin oturmaya başlaması ve bununla ilgili bütün olasılıkların Yengeç burcu ve Satürn inşa etmektir. Yaşam alanımızda Koç burcunda Satürn Güneşten aldığımız enerji ve Venüs'ün Boğa burcundaki eksi bir burçtaki yapılandırmasıyla ve Jüpiter'in Yengeç burcundaki eksi bir burçtaki artı olasılıkları kullanarak hayatımızdaki maddi dengeleri matematiksel bir şekilde artının üstüne artıyı ekleye gerçekliği oluşturmamız gerekiyordu. Oluşturabildiyseniz abi, yapabildiyseniz. Çünkü yarından itibaren bunun dönüşümü olacak. Dönüşümü Akrep burcunda olacak. Atlayacağız Akrep burcuna. Eksi bir burç. Plüton tarafından yönetilir ve ölümü, dönüşümü temsil eder. Ve aynı zamanda köklü bir kesimi, noktayı temsil eder. Ondan sonra artık arkası kapanmıştır. Önden dümdüz devam edersin yeni gerçekliğine doğru. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi ay Akrep'te eksi bir burç. Akrep burcunun yönetici gezegeni kim? Plüton. Plüton nerede? Kovada artı bir burç. Plüton da eksi. Ancak kovayla Akrep çakıştığı için Akrep eksi kova artı olduğu için, çakıştığı için arada bu kare açı var. Çakışmasaydı burada bir kare açı görmezdiniz abi. Aynen. Buradaki kare açı nereye gidiyor? Buraya Koç burcuna ve orada Şiron ile en zayıf noktalarımız, yaşamsal alanımızdaki en zayıf noktamız olduğu için Şiron oraya bir kare açı yapmış ve diyor ki en zayıf yönlerini yapılandır abi. En zayıf yönlerini yapılandır. Neyle yapılandır en zayıf yönlerini? Oradan Jüpiter'e gitmiş olasılıklarla yapılandır. Kare açı yapılanma enerjisidir. Bir şeyleri düzeltme, onarma ve inşa etme enerjisidir. Ve ay eksi, Plüton eksi, Şiron eksi, Jüpiter artı. Yani 3 eksi 1 artıya doğru götürüyor. Artının olasılıkları eksiyi inşa etmemizi sağlayacak. Orada güneşin de bize vereceği etkiyle beraber, artı etkiyle beraber Venüs nasıl bir açı yapmış? Venüs kare açı yapmış. O da inşa et diyor çünkü. En güzel kısmı Uranüs Fortuna'yla çok güzel bir açı yapmış. O krizler senin hayatını yapılandırman, günlük rutinlerinden, alışkanlıklarına kopabilmen ve hayatını inşa edip dönüştürebilmen için var. Ve yarın böyle bir gün yaşayacağız. Dönüşme günü. Hiçbir duyguya yer yok. Duyguya kapıldığın an o dönüşünde geride kalırsın. Çünkü krizlere girmeye başlarsın. Yapman gereken matematiksel veriyi, görmen gereken mantıksal matematiksel veriyi göremezsin. Çünkü duygusal düşünüyorsundur ve
Otomatik olarak kaybetmeye doğru gidersin. Çünkü evrenin dili matematiktir. O matematiksel verilerle ilerlersen mantıklı görmeye başlarsın ve dersin ki bu verdiğiniz karar mantıklı değil. Mantıklı değilse bir gerçekliği yoktur. Matematiksel bir karşılığı yoktur. Karşılığı olmayan işe de ben girmem. Girmem çünkü kaybederim. Niye gireyim? Direkt bile bile eksiye niye gireceksin? Yani girmen mantıksız. Yapacak bir şey yok. Orada bir süreç yok. Orada bir geri dönüşüm yok. Sürekli eksi var. Eksiye dönüşeceğine üçüncü boyuta, ikinci boyuta, oradan birinci boyuta, artıya git, 3, 4, 5. boyuta geç. Niye yapasın bunu? Mantıksız. Yani tamamen mantıksız. Bu dönüşüm seni o mantığa çağırıyor. Üst bilince mantığa çağırıyor. Ona eşlik etmek ve onun için çaba sarf etmek, onun için eksiği eksiyle birleştirip artı yaratmak senin elinde. Onun için de sen artı olmak zorundasın. Hiçbir şekilde eksi olamazsın. Mümkün değil. Eksi yönlerini geliştirmen lazım. Orada yapacak hiçbir şey yok. Yeterince geliştirdikten sonra kendini aşıyorsun zaten. Bu yüzden buna evrim deniyor. Mayday mayday. Aynen. Şimdi bakalım. Evet. Nerede o? Hemen görüyor. Burada. Evet. Buldum. Burada. Hemen tamamını alıyoruz. Belki bir tane kalmış dedim. Kalmış zaten. Artık. Şimdi. Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Ay Akrep'te olacak yarın. Akrep Mars gezegeni tarafından yönetilir. Aslında size çok tanıdık bir akış. Çünkü siz de Mars gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Peki Mars gezegeni nerede? Zararda, Balık burcunda, ekside. Yani bu gardınız bayağı düşük olacak demektir. Peki yükselen burcu Akrepse, Koçsa, alçalan nedir? Terazi. Teraziden sonraki burç nedir? Akrep. Yani 8 numaralı ev. Yani yarınki olayınız başkalarının kaynakları üstünden, rekabet üstünden ve açık düşmanlar üstünden olacak sayın koçlar. Ona göre hareket edin. Hareket stratejinizi ona göre belirleyin. Aynen. Ve şimdi buradan bakalım bunun tarotsal karşılığı ne olacak onu gözden geçireceğiz. Koç burçları 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Geçmiş kartı diyor ki sayın koçlar için olasılıkları değerlendirip en iyi olasılığı bulabildiniz mi? Bulmuş olmanız gerekiyordu. En azından bulmakla meşgul olmanız gerekiyor şu anda. Çünkü yarın ay akrebe geçecek. Yarın ay akrepte Mars ile başkalarının kaynakları üstünden en iyi olasılığı bulup kendi kaynaklarınız için kendinizi aşmanız gerekiyor. Hunharca üretmeniz gerekiyor sayın akrepler. Başkalarının kaynakları üstünden kendi kaynaklarınızı. 8 numaralı ev çünkü. Başkalarının kaynakları. En iyi olasılığı seçip en iyi olasılığı seçip o yolculuğa çıkmanız gerekiyor. Gerekirse bulunduğunuz noktayı daha üst level'a taşıyabilmek için gerekirse bulunduğunuz nokta sizi artık kesmiyorsa başkalarının kaynaklarından kaynak üretip kendi kaynaklarınızı çoğaltıp artık level yükseltme dönemindesiniz. Çünkü yeni gerçekliğe geçmek zorundasınız sayın akrepler. O dönüşümü dengeler değişti ve o dengelerle beraber senin dönüşümün de olmak zorunda. Mayday. Dengeler değişince sen otomatik olarak denge adapte olamıyorsun. Senin de dönüşmen gerekiyor. O dönüşüme gerekirse gitmek zorundasın. Olduğun yer dönüşmüyorsa sen dönüşen yere gitmek zorundasın. Çünkü önce mekan değişiyor, ondan sonra kişiler değişiyor. Kişiler değişiyor, mekan değişmiyorsa çünkü öyle bir risk de var matematikte. O fonksiyon devre dışıdır. O yazılım gitmiştir. False veriyordur. False veriyor mu? Veriyor. True'ya gideceksin. Neresi true'sa oraya gideceksin.
sayın koçlar. Yapacak hiçbir şey yok. Gölgelerin gücü adına. Aynen. Her şeyi birden farklı boyutta, birden fazla boyutta, birden farklı şekilde ölçmen lazım. Olmaz. Dünya 4 boyutlu. 4 element üstünde kurulu. Gelelim şimdi boğa burçlarına. Yarın ciddi işler ve ciddi ilişkiler evi. Yükselen boğa, alçalan akrep. Alçalan akrep, yapacak bir şey yok. Ve umuyorum eksi çarpı eksi tepkimeye girersiniz. Eksi çarpı eksi eşittir artıyı çıkarırsınız. Bakalım sayın boğaları yarın neler bekliyor. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş boğalar için? Boğalar, umuyorum o teraziyi şaşırmamışsınızdır. Hangi terazi? Değersel terazi. Bir süredir değerleriyle meşguller, değer alıyorlar. Organizasyonları yaptılar çünkü 6 numaralı evden çıktılar, organizasyonu yaptılar. 7 numaralı eve geçiş yapıyorlar, olaylar ciddileşmeye başladı. O değerleri sen fazla saçtıysan yapacak bir şey yok. Fazla yaptıysan bir şey yok, yapacak bir şey yok. Söylemen gerekiyor. Kılıçların kraliçesi diyor ki o değeri, dengeyi tutturabilmek için cümle kurman gerekiyor. Sen boğasın, savunmadasın. Aman savunmada kalayım, risk almayayım. Az olsun, benim olsun. Değerleri siz alıp bana burası yeter dersen kaybedersin. Net. Matematiksel olarak geçersiz. False. Kaybedersin. Ağzını açmazsan. Söylemezsen. Söyleyeceksin. Söylediğin şey maddeye dönüşecek. Yapacak bir şey yok. Maddeye burada dönüşecek. Ve diyeceksin ki ben fazlasıyla verdim şimdiye kadar. Siz daha da fazlasını istiyorsunuz. Bütün teraziyi şaşırtmak istiyorsunuz. Olmaz. Olmaz. Bunu diyemiyorsan niye olmuyor diye insanlara sormaya zaten senin hakkın yok. Sen eksiyle tepkimeye girmiyorsun. Artı oluşmuyor. Karşıdan eksi sürekli olarak geliyor. Sen eksiye bağlanmışsın zaten. Yapacak hiçbir şey yok. Tepkimeye de girmiyorsun. Gidiyorsun. Otomatik olarak, matematiksel olarak eksi sana gelecek. Ve bulunduğun yere çökecek. Senin eksinin üstüne eksi gelecek. Artı olamaz çünkü tepkimeye girmiyorsun. Tepkimeye girmek ne demek? İfade etmek demek. Daha da çökersin. Sen bilirsin. Çünkü ciddi işler ve ciddi ilişkiler. Bundan sonrası yok. Gitgide geriye sararsın sayın boğa. Ona göre. Sonuçları sen yaşayacaksın. Gelelim ikizler burçlarına. Alçalanla yay. Yani 6 numaralı eve geçiş yapacak. 6 numaralı ev organizasyonlar ve yöneticilik evi. O yönetim ve kararlarla beraber dönüşüme gitmek zorundasın sayın ikizler. Yapacak hiçbir şey yok. Temiz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Evrenin algoritması şaşmaz. O dönüşümle beraber o kararları almak zorundasın. O yöneticiliği yapmak zorundasın ki olay ondan sonra ciddiyete bağlansın. Sen o organizasyonu ciddi mi almadan kimse seni ciddiye almaz ki. Bu nasıl organizasyon lan? Allah, sen kararlarını kendin vermiyor musun? Veriyorum. Nerede? Nerede? Haberler de iyi. Olumlu haberler gelmiş. Sen bu durumda organizasyonları ona göre yönetmen gerekiyordu. Şimdi hiç kimseye olumlu bir haber gelmedi. O yüzden o kararı veremedim deme lüksün yok. Onlar da gelmiş. Yapacak hiçbir şey yok. O gelse eyvallah. Onun üstüne zaten ondan sonra her şeyi dönüştüreceksin. Matematik yanılmaz kardeşim. Ayıp denen bir şey var. Matematik yanılmaz. Proje değişikliği, adres değişikliği, gündem değişikliği olmak zorunda. O dönüşüm girmek zorunda işin içine. O dönüşümle beraber şeytan kartı var. Ruhsal hırsların, başkalarının ruhsal hırsları senin önüne eksi olarak gelirse onunla tepkimeye girip onu artıya dönüştürmek zorundasın sayın ikizler. Bunun için de mantığını kullanmak zorundasın. Bu Oğlak gölge yönüdür. Oğlak burcu tarafından yönetilir.
hırstır. Ya hakkını yedirirsin, eksiye girersin, ya da insanların eksiye girmesini sağlarsın, aşırı hırs yaparsın, yine mantıksız davranırsın. Bu ruhunun mantıksal yönü, mantıksızlık yönü. Onu mantığa çevirmek senin elinde. Başkalarının mantıksızlığına müdahale etmek de senin elinde. Yarın onu yapmak zorundasın sayın ikizler. Yapacak hiçbir şey yok. Önündekine de dikkat edeceksin, kendi mantıksızlığına da dikkat edeceksin. Mayday mayday. Bu ne demektir? Yıkıcı olmayacaksın. Karşıdan bir şey aldın mı? O sağlam kalacak aldığın yer. Şunu demeyeceksin. Senin sağlam kalıp kalmaman benim umurumda değil. Benim inşa edeceğim şey sağlam kalsın yeter. Olmaz. Algoritmanın tersidir bu. Successful zero. Done. Olmaz. Olmaz. Ya dikkat etmen gerekiyor. O dönüşüme girmen gerekiyor. Gelelim şimdilik ikizlerden sonra yengeç burçlarına. 5 numaralı ev, 6 numaralı ev oğlak, 5 numaralı ev yay, 4 numaralı ev akrep. 6 numaralı bir dakika. Tabii 4 numaralı ev akrep. 2 numaralı ev ne? Aslan, 3 numaralı ev terazi, 4 numaralı ev akrep. Ay 4 numaralı evde. Tamamen kendi dönüşümün. Kendi köksel dönüşümün oradan 10 numaralı ev. 4-10 aksı. Bakalım yarın yengeç burçlarını ne bekliyor? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın yengeçler için? Siz de olasılıkları tartmak zorundaydınız. En iyi olasılığı seçmek zorundaydınız. Ve o en iyi olasılıklardan kendi alanınızı daha bir üretime döndürmek zorundaydınız. Çünkü 4-10 aksı. Burası oldu mu bunu kariyerine yansıt. En iyi sana değer katan olasılığı seçip o olasılıkla beraber risk almak zorundasın sayın yengeç. Çünkü 4'ten 5'e çıkacak. Sen benim konfor alanım bozulmasın. O zaman güncellenemezsin. Matematiksel olarak imkansız. Güncellenemezsin, mantıksız. Hem yeni bir şey istiyorum hem konfor alanı bozulmasın, yemezler. Sen evrene ters hareket ediyorsun. Yeniyi alıyorsun, eskiyi tutmak istiyorsun. Olmaz. Evrenin algoritmasına ters. Bu durumda evren senden alır onu. Aldığın şey konfor alanını bozmadığın takdirde senin konfor alanının içerisinde çürümeye mahkumdur matematiksel olarak. Bitti. Çünkü güncelleme gidiyor. O oradan evren tarafından, evrenin bu algoritması tarafından senin elinden çıkartılmak zorundadır. Bir şekilde alır senden onu. Matematik şaşmaz çünkü. Çünkü senin yazılımın, software'ın gidiyor. Güncellemiyorsan artık güncelliğini kaybediyor. Ve onu artık kimse kullanmak istemez. En azından evren kullanmak istemez. Kullanmayacağı için de mantıksal olarak devre dışı kalırsın. Yapacak hiçbir şey yok. Seninle kimse iletişime geçmez. Sen çok eskide kalmış insanlarla anlaşabilir misin? Anlaşamazsın. Çünkü güncel değiller. Ama yani tabii ki senin de güncel olman gerekiyor. Yok ikiniz de aynı kafadan, eski kafadansanız zaten anlaşırsınız. Ama bu sefer de güncel olanlar hakkında konuşmaya bak. O çok kötü, o çok kötü, o çok kötü. Hayır, kötü olan sizsiniz. Çünkü güncel değilsiniz. Doğrularınız birbirine uyuşmuyor. Mantıksal olarak yapacak bir şey yok. O yüzden sayın yengeç güncellemen gerekiyor kendini. Gelelim şimdi aslan burçlarına. 2 numaralı evre Başak, 3 numaralı ev terazi. Bir dakika dur. 2 Başak. Şimdi alçalan kova. 6 numaralı ev oğlak, 5 numaralı ev yay, 4 numaralı ev akrep. Yengeçin 3 numaralı ev, ötekinin 4 numaralı ev. Evet. Bazen benim de matematik şaşıyor. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın aslanlara? İyi bir şey çıkmadı. Ön yargılarınız ve bulunduğunuz sabiti, çünkü sabit burçsunuz, ateş elementi, bulunduğunuz sabiti korumak adına ön yargılı hareket edip
baştan her şeyi reddetmek. Her türlü sürprizi. Niye? Çünkü ben biliyorum kesin böyle olacak. Nereden biliyorsun? Sabit bir burçsun. Ve ay akrepte su elementinden geliyor. Nereden bilemeyeceksin? Bilmen imkansız. Elementine ters bir kere. Yani bilmen mümkün değil. O yüzden ön yargılarını kırıp sürprizlere açık olup güncellenmeye odaklanıp gerekirse siz bunu istiyorsunuz ama ben de bunu istiyorum diyebilmek. Ön yargılarına yenik dönüşüm yok, ben de istemiyorum ama tribe girdim, ben gidiyorum. O zaman güncellenemezsin arkadaşım. O kesin böyle yapacak. Söylemeden bilemezsin. Söylemeden bilemezsin. Harbiden söyledin. Öyle mi yapıyor? O zaman uzaklaşacaksın. Uzaklaşmazsan senin suçun. Kusuru, matematiği kendinde ara. Başka hiç kimseni arama. Ya senin ön yargın ya da senin bıkkınlığın. Ben artık hepsinden bıktım. Güncellenmek istemiyorum. Sonuçta hepsi aynı. Ben de aynı kalayım. Ben böyleyim, değişmem. Aslanın sabit değil. Ben böyleyim, değişmem. Beni böyle kabul edin. Olmaz öyle bir şey. Güncellenmek zorundasın. Dönüşmek zorundasın. Akrep, dönüşüm yapmak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Aksi takdirde kalırsın. Ya oradan gidersin daha güncel bir yere ya da seni bırakırlar, güncel yere giderler. Bitti. Ama sırf bunu kabul edemek için zihinde kaçmak da yok işin içerisinde. Ön yargılı hareket edip kaçmak da yok. İfade edeceksin. Değişmiyorsa o zaman ya göndereceksin ya sen gideceksin. Ama sen eninde sonunda güncellemek zorundasın. Yapacak hiçbir şey yok. Nokta. Gelelim şimdi Başak Burçlarına. 2 numaralı ev Terazi, 3 numaralı ev Akrep. Şurada sayın Başaklar. Şurada. Orada dönüşüm zamanı. Ve düşündüklerini hayata aktarma zamanı yapmak zorundasın. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Bakalım matematikle algoritma nasıl birleşiyor? Sayın Başaklar, saldırıya geçtiniz mi zihinsel olarak? Ben geçtim, hem de hunharca. Benim yükselenim Başak. Hunharca saldırıya geçeceksiniz. Kılıçların şövalyesi. Evet. Ve hesap dinlemeyeceksiniz. Hesaplar tutmuyor. Bana ne? O zaman güncellenirim, tutar. Ne yaparsın bir daha söyle? Hesaplar tutmuyor mu? Evet, kendimi güncellerim. Değer katsayım artar güncellendiğim için. O zaman hesabı tutmasına gerek yoktur. Zaten bulunduğum nokta daha değerli olacaktır. Çünkü güncelleniyorum. Ama korkarsam ve ya hesap tutmazsa ben burada kalayım dersem biter. Aşmak zorundasın kendini sayın Başak. Aşmak zorundasın ve aşarken hesap tutmuyor mu? Evet. Sen yine de kendini güncellemek ve daha da değerini arttırmak için gidiyor musun? Evet. Seni geri çekenlere bırakman şartıyla ama. Onları taşıyamazsın çünkü. Onları taşıyamazsın. Seni emerler. Bütün enerjini emerler. Bütün matematiğini eksik atarlar değerlerine. O zaman gitmenin de mantığı kaldı. Bir de o açıdan ama gitmenin o zaman ne mantığı kaldı? Sen eksiye olmadı şuradan. Eksi artıya doğru gidiyorsan yanındakiler yani hediye etmek için mi yapıyorsun bunları? Mantıksız. Matematiksel olarak direkt false. Bırakacaksın onları. Hiç girmeyeceksin. Almayacaksın. Dümdüz ben bu riski alıyorum diyeceksin. Alıyor musun bu riski? Hayır. Arrivederci. Arrivederci, yapacak bir şey yok. Ben bu riski alıyorum. O riski alıyorsanız ve mantıklı davranacaksınız ve bulunduğunuz ortama bir şey katacaksınız. Bu ortam bana ait. Bu ortama bir şey katacaksın, gel. Gelmeyeceksen arrivederci. Çünkü ben hesapsız bir şekilde riske girip kendimi güncellemeye gidiyorum. Bitti. Niye? Düşündüklerimi hayata aktarmak zorundayım. Ben güncellemek zorundayım. Ben 3 numaralı evden 9 numaralı eve gideceğim. Profesyonelleşeceğim. Yapacak hiçbir şey yok. Aynen. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Değerler evi. Bakalım değerler evinde ne oluyor? Değerler evinde ne olur bakacağız.
Bir numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Buz gibi matematik, çok eğlenceli. Aha, sayın teraziler, mücadeleye devam etmeniz gerekiyordu. Bir süredir bir mücadeledeyiz, onu durdurmadınız değil mi? Devam etmeniz gerekiyor çünkü. Peki abi, bu kadar yeter, yetmez. Hiçbir zaman yetmez. Ve olayı resmileştirmeye doğru gidip ondan sonra tıkır tıkır taşların yerine oturmasını değerlerini takip edip uyguladın mı? Çünkü uyguladıysan yarından itibaren yaptıklarının sonuçlarını yaşamaya başlayacaksın sayın terazi. Değersel olarak. Arttıkça artacak. Artık çünkü dönüşüyorsun. Eğer resmi olayları yerine getirdiysen ve mücadeleye devam ettiysen ve hala da yeteneklerini konuşturuyorsan değerlerin matematiksel olarak kaçınılmaz bir şekilde artmaya doğru gidecek demektir. Ondan sonra istediğinden faydalan. Çünkü sen yapman gerekenleri matematiksel olarak yapıyorsun. Sonuç mutlak kaçınılmaz. True. Bitti. Nokta. Done. Ama yapmadıysan sonuç bekleme. Bu matematiksel olarak imkansız çünkü. Net. Gelelim sayın akrep burçlarına. The one. Bir numaralı ev. Evet, bakalım ne oluyormuş orada. Bir numaralı evde. 12 numaralı ev dengeleri şalteri indirdin. Şimdi bir numaralı evde alan keşfine çıkıyor. Bakalım neler yapacak sayın akrep. Bir numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş akrepler için? Akrepler de o kırılmaya açtınız mı? Aşmış olmanız gerekiyordu çünkü 12 numaralı ev dengesizlik kırılması. Aşmış olmanız gerekiyordu ve şimdi kendi bir numaralı evinizde bulabildiğiniz olasılıklar, fırsatları o kırdığınız noktadan itibaren daha üste taşımak zorundasınız sayın akrepler. Orada yapacak hiçbir şey yok. Eğer değer istiyorsan alacaksın. Ancak o kırılma noktasını aşıp o olasılıkları değerlendirebildiysen alacaksın. Kendini dönüştüreceksin. Yapacak hiçbir şey yok. O alan dönüşmek zorunda. O kırılma noktasını yaşamak zorundasın. Ve o olasılıkları değerlendirmek zorundasın. Ancak o zaman değer bekleme lüksüne sahipsin. Matematiksel olarak. Aksi zaten mantıksızdır sayın akrep. O yüzden bunu yapmak zorundasın. Bir şey gelmesini mi istiyorsun? Mantıklı hareket et. Bitti. Kim ne derse desin. Herkes çok konuşur. Aman o öyle olmaz, bu öyle olmaz. Ama dedikleri hiçbir şey mantıklı değildir. Herkes sana duygusal kararlarla gelmeye kalkar. None. Everything is false. True index. Mantık. Buz gibi. Eğer değer istiyorsan tabii ki. Gelelim şimdilik yay burçlarına. 12 numaralı ev. Şalterin kapandığı son nokta. Ve dönüşümle beraber yay burcu zbav. Bakalım şimdi 12 numaralı ev. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Arkadaşlar video takip ediyorsanız zaten sistemin nasıl işlediğini görürsünüz. Ve 12 numaralı evde şalteri indirdin mi? Abi matematik ya, o şalteri indirmek zorundaydı da 12 numaralı ev ne? Senin değerlerine değer katmayan geçmişin. Güncellenmemekte inat eden geçmişin. Bitti. Nokta. Bıraktın mı o şalteri? O şalteri bıçak gibi kesmen lazım. Kılıçla mantıklı bir şekilde. Kestin mi? Kesmek zorundasın oğlum. Yapacak hiçbir şey yok. Kesmediysen yarın kes. Ayıp denen bir şey var. En adil ve mantıklı bir şekilde hareket edeceksin. Gergin olacaksın biliyorum. Temkinli ol. Çünkü zayıf yönlerinden vurmaya kalkarlar. Seni manipüle etmeye kalkarlar. Daha da gerilirsin. Lanet olsun alın dersin. False. Alın dersen false. True demek istiyorsan bıçak gibi. Bitti. Nokta. Yapacak hiçbir şey yok. Aksi takdirde senden gidecek.
Senin bir numaralı evin, senin yaşam alanı bir numaralı evle Koç. Ondan sonra gün görürsün elinden neler gitti diye. Matematiksel olarak şu sonucu elde ettim. Bu kadar düşük mü? Yapacak bir şey yok. Harcamasaydınız insanlara. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına. Dış kaynaklar evi. Akıllı ol. 12 numaralı evle Yay, 11 numaralı ev Akrep. Dış kaynaklar eviyle dönüşüme uğramaz sayın Oğlaklar. Bakalım nedir ne değildir göreceğiz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Arkadaşlar bol bol like, bol bol yorum. Ve bana ulaşmak için kurtbay76@gmail.com mail adresine bana ulaşıp kendi haritalarınızı analizini yaptırabilirsiniz. 1 numaralı kart sayın Oğlaklar. Geçmiş bütün verileri topladın mı? Daha önce yaptıklarını topladın mı? 11 numaralı evde. Topladıysan kırılma noktasına gidiyorsun çünkü 11 numaralı ev. Dış kaynaklar, kaynak değişiyor demektir. Dönüşüyor demektir. Dönüşmek demek sana verim demektir. Katma üstüne katma değer demektir. Sen yeter ki al işte. Hay az olsun benim olsun. Senin en büyük gölge yanın o. Çünkü Satürn'e duygusal azlık, değersel azlık. Onu kırmak zorundasın. Kırmadığın takdirde dışarıdan gelen kaynaklar azalır. Sen şu teraziyi şaşırırsın. Otomatik olarak ne oldu? Hesap tutmadı. Sebep? Ben kırılma noktasını aşamadım. Geçmiştekiler aman dedim sizde kalsın ben nasılsa idare ediyorum. False. False. Yapacak bir şey yok. Mantıklı davranmak zorundasın. Matematiksel davranmak zorundasın. Sayın Oğlak. Dış kaynaklar. İçeriği besleyen. Dış kaynaklardan kırılma noktasını yaşamazsan içeriden neyle besleneceksin? Yarın bitecek. Bitti. Matematik 0. Gelelim sayın Kova burçlarına. Kariyer evi. Orada dönüşüm var sayın Kovalar. Gölgelerin gücü adına. Nomine Patris, Infilio, Incipilio Santos. Bakalım sayın Kovalar nereye gidiyorlar? Akıllı ol. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki bir süredir orada dengeler dönüşüyor. Bam! Adalet kartı. Orada dengeler dönüşüyor. O dönüşen dengelerde sen ne yaptın sayın Kova? O kararları alabildiysen İmparator kartı 2 tane büyük arkana. O dönüşen maddesel dengelerde sen zihnine ve cesaretine ve otoritene güvenip o kararları alabildiysen bundan sonraki süreç yepyeni bir düzen kurmaya doğru gidiyorsun. O kayıplarını çünkü bak dengeler değişiyor. Bak şu dengeler değişiyor. Orada kayıplar olmak zorunda. Maddesel dengeler değişiyor. O kayıplar yeni bir düzene, yeni daha güncel matematiksel, daha iyi bir algoritmaya gidebilmen için var. Çünkü eskileri artık toprakta, kökte. Bırak orada kalsın. O kökü buraya taşıyabilecek halin yok. Burada yeniden bir düzen kuracaksın. Ama o düzen için o otoriteyi ortaya koyman gerekiyor kariyer evinde sayın Kova. Bu matematiksel bir gerçeklik. Aksi, imkansız. Yapabildiysen ama. Yapabildiysen yeni algoritmana run tuşuna basabilirsin. Successful. 0 yazıyorsa bitti. Tertemiz hallettin demektir. Ama yapamadıysan var olan düzenin de false demeye başlayacak yavaş yavaş. Çünkü dengeler oradaki maddeyi oradan çekecek. Çünkü güncellenmek zorunda. Bitti. Nokta. Gelelim balık burçlarına. 9 numaralı ev. Sahibi kim? Yay. Yani balığın Jüpitersel olarak ters burcu. Jüpiter, balık, yay. Ters burcu o ev. Ve o ev bütün yaşam şeklini oluşturuyor. Yaşam felsefeni ve inandığın şeye bağlı olarak matematiksel algoritmanın kurduğun biçim, algoritmanın konusu
En iyi anlayacağın şekildeyim. Algoritma var ama konusu ne? O konuyu 9 numaraya belirliyor işte. Bakalım orada ne oluyor? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Neymiş ne değilmiş sayın balıklar? Mücadeleye bir süredir devam ediyor musunuz? O konuyla ilgili olarak ve oraya yeni bir yatırımın, yeni bir yaşam tarzının, yaşam şeklinin oraya oturtulması gerekiyor. Algoritmanın konusu değişiyor. Türkçe mealiyle. O algoritmanın konusunu değiştirebildiğin sürece bir de değişti mi? Bitti mi? Oturdu mu? O mantık dümdüz çat diye oturdu mu? Run tuşuna bastın. Hiçbir error vermedi. Successful 1, successful 2, successful 3 demedi değil mi? Demedi. O zaman da resmiyete dönür. O algoritma yeni konuyla çalışmaya başladıysa artık bitti. Çalıştığı an resmiyete dönmüştür demektir. Çat onayını alırsın. Onayını aldığın an bam bitti. Balık yardır. Bu. Senin konunuz bu. Dönüşüm bu şekilde olacak sayın balıklarla. Arkadaşlar ben Ozan Kurtbay. Herkese çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik dinler ve dersi. Eyvallah.